Bu bizim sonumuz olacak. Bu iş daha uzamadan gerekeni yapın. Ne gerekiyorsa yapın. 11 Haziran 1962. Alcatraz adasının üstü gece karanlığıyla örtülmüştü. Her zamanki gibi devriye nöbeti başlamış, mahkumlar hücrelerine çekilmişti. Ancak bu sıradan gibi görünen gece, Amerika tarihinin en büyük kaçış olayına sahne olacaktı. 3 adam, bir plan ve bir daha asla bulunamayan izler. Yatma zamanı sizi ahmak tembel piçler! Frank Morris, John Anglin ve Clarence Anglin. Bu üçlü, Amerikan adalet sistemini altüst eden bir kaçışa imza attı. Ama asıl soru hala cevapsız. Kaçmayı başardılar mı? Yoksa soğuk sularda mı kayboldular? Alcatraz yalnızca bir hapishane değildi, aynı zamanda bir mesajdı. Buraya gelen bir daha çıkamaz. Burada her saniye duvarlara kazınan bir düşünce gibi geçiyor. Bu kahrolası yerde sıkışıp kaldık. Gerçekten zor şartlarda yaşıyoruz. Hayat dediğin şey bazen sana bir ders verir. Bazen de ödül. Ve onu kendin belirlersin. 1934 yılında federal hapishane olarak açılan bu ada, en tehlikeli suçluları barındırmak üzere tasarlanmıştı. Su buz gibi soğuk, akıntılar güçlü ve mesafe ölümcüldü. İçerideki disiplin dışarıdaki doğadan daha katıydı. Kaçış neredeyse imkansızdı. Mahkumların çoğu pes etmişti ama bazıları hayal etmeyi bırakmamıştı. Burada benim kurallarım vardır ve bu kurallar sizin için de geçer. 675 numaralı mahkumlar hakkında günlük raporlar istiyorum. İstisna yok, anlaşıldı mı? İşte bu hikaye, o hayalin peşinden gidenlerin hikayesi. Frank Lee Morris. Akıllı, soğukkanlı, kararlı. IQ'su 133'tü. Küçük yaşlardan beri suçla iç içeydi. Ama onu diğerlerinden ayıran şey zekasıydı. Disiplinli, detaycı ve sabırlıydı. Anglin kardeşler, John ve Clarence. Birbirinden ayrılmayan iki hırsız. Banka soygunlarından sonra yakalanmışlar ama her zaman kaçış fikrine saplantılı kalmışlardı. Her şeyi tam olarak yapsak bile etrafımızda geçilmesi zor olan bir okyanus var. Alcatraz'da bir araya geldi ve tarihe geçecek bir plan için işbirliği yapmaya karar verdiler. Her şey küçük bir havalandırma ızgarasında başladı. Frank Morris, hücre duvarının arkasında boşluk olduğunu fark etti. O andan itibaren her gece kaşık ve metal parçalardan yaptıkları aletlerle duvarı oymaya başladılar. Anglin kardeşlerse mükemmel dikkat dağıtma yöntemleri geliştirdi. Hava deliklerinin önüne karton yerleştirdiler. Başka mahkumlar gardiyanlarla oyalandı. Her şey milim milim hesaplandı. Ayrıca kaçış sonrası için de hazırlık yaptılar. Sahte kafalar. Gerçek saçtan yapılmış, başlarının yerine koyacakları mankenler. Aylar süren bu hazırlık. Sessizce kimsenin duymadığı bir devrimi hazırlıyordu. O gece Alcatraz sessizdi. Gardiyanlar her zamanki devriyesini yapıyor, mahkumlar uyuyor gibi görünüyordu. Ama bir hücrede aslında kimse yoktu. Frank Morris, John ve Clarence Anglin, aylar süren hazırlıklarını tamamlamıştı. Hücrelerin arkasında açtıkları tüneller hazırdı. Sahte kafalar yastıkların üzerine yerleştirilmişti. Yüzleri birebir taklit eden bu maketler gerçek saçla süslenmişti. Gardiyanların fark etmesi neredeyse imkansızdı. Bu benim hatam. Kontrol etmem gerekiyordu. Saat gece yarısını geçerken üçlü tek tek hücrelerinden çıktı. Duvarın arkasındaki tünelden geçerek teknik koridora ulaştılar. Sürünerek, nefeslerini tutarak ilerlediler. Gürültü olmamalıydı. Ayak sesleri bile duyulmamalıydı. Hey, neredeyse geldik. Sadece sürünmeye devam et. Başaracağız. Bir süre sonra çatıya ulaştılar. Rüzgar şiddetliydi, yağmur başlamıştı. Dikkatli adımlarla çatının diğer ucuna ilerlediler. Aşağıda onları özgürlüğe götürecek şişme bot saklıydı. Artık dönüş yoktu. Ya özgürlük, ya ölüm. Sabah devriyesi başladığında her şey sıradan görünüyordu. Gardiyanlar hücreleri tek tek kontrol ederken bir şey fark ettiler. Frank Morris'in hücresi sessizdi ama onun gibi birinin bu kadar derin uyuması şüpheliydi. Kapı açıldığında gerçek ortaya çıktı. Yatakta yatan bir sahte kafaydı. Morris'in hücresi boş. Yatakta sahte bir kafa var. Tekrar ediyorum, Morris kaçtı.
Alarmı en yüksek seviyeye çıkarın. Buradan bir kuş bile uçmayacak. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Ve duvarda koca bir delik vardı. Acil durum alarmı verildi. Alcatraz alarma geçti. FBI olay yerine çağrıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde tüneller, el yapımı aletler ve gerçek saçtan yapılmış manken kafalar bulundu. Plan neredeyse kusursuzdu. Kaçakların denize açıldıkları yer tespit edildi. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Her yeri kontrol edin. Sahil güvenlik ve helikopterlerle günlerce tarama yapıldı. Ama hiçbir ceset bulunamadı. Hiçbir iz yoktu. Sadece geride kalan bir soru vardı. Kaçtılar mı yoksa denizin derinliklerinde mi kayboldular? Bu çılgınca bir şey dostum. Adamlar kaçmayı başardı. Hiç sanmıyorum adamım. Denizin dibini çoktan boylamışlardır. Kaçışın ardından yıllar geçti. Ama Morris ve Anglin kardeşlerden hiçbir iz bulunamadı. Ne cesetler ne de net bir delil. Evet hatırlıyorum. Çok zeki bir adamdı. Gerçekten endişe verici. Alcatraz resmen kapatıldı ama efsane devam etti. 1993 yılında FBI'ye isimsiz bir mektup ulaştı. Gönderen kişi mektupta şunları yazıyordu. Ben Frank Morris. Hayattayım ama çok hastayım. Eğer tedavi edilirsem teslim olacağım. Bu mektup hiçbir zaman doğrulanamadı. El yazısı uyuşmadı. Parmak izi çıkmadı. Ama ihtimal yeterince güçlüydü. Bazıları onların Brezilya'da yeni kimliklerle yaşadığını söylüyor. Hatta bazı tanıklar onlara benzeyen kişileri gördüğünü iddia etti. Peki gerçek neydi? Yıl 1975. Brezilya'daydım. Yemin ederim o adam Frank Morris'di. Yüzünü unutamam. Göz göze geldik ama o hiçbir şey söylemedi. Evet, gördüm. Şu karşı kıyıya doğru ilerliyorlardı, birden kayboldular. Kaçtılar mı yoksa okyanus onları sonsuza dek yuttu mu? Bölgeyi karış karış taradık ama onlara dair hiçbir iz bulamadık. Buhar olup uçmuşlardı. Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Ve belki de hiç bilinmeyecek.